Kadınlara yönelik şiddete ilişkin bir uluslararası sözleşme yapılması gereği aslında İstanbul Sözleşmesi'nin ortaya çıkmasından çok önce uluslararası ortamda tartışılan bir konu haline gelmişti. Şöyle ki ta 1990'lardan beri Birleşmiş Milletler her türlü kadına karşı her türlü ayrımcılığı önleme sözleşmesinin denetim organı olan komitenin 19 numaralı şiddetle mücadele genel tavsiye kararı, genel tavsiyesi çıkmıştı. Ve bu bütün dünyada daha sonra 90'lı yılların ikinci yarısında, 2000'li yılların birinci yarısında bir takım hem ulusal yasaların temeli olmuş bazı memleketlerde hem de uluslararası ortamda şiddetle mücadeleye, kadınlara yönelik şiddetle mücadeleye meşruiyet kazandıran bir uluslararası adımdı. Ama SEDAV Komitesi'nin genel tavsiyesi bir genel tavsiyedir. Yani hukuki bağlayıcılığı olmayan yumuşak yasa dediğimiz türden bir yaklaşımdır. Devletlere yol gösterir. Nasıl sözleşmenin bağlayıcı olan unsurlarının nasıl uygulanması gerektiğini gösterir. Şimdi dolayısıyla burada böyle bir şey vardı. Bir anlamda bakacak olursanız İstanbul Sözleşmesi SEDAV'ın 19 numaralı tavsiyesini yasal olarak bağlayıcı bir metin haline getirmiştir. Çünkü aynı esaslardan hareket eder ama tabii çok daha ayrıntılıdır, çok daha şeydir. Şimdi bu işin uluslararası hukuk tarafı. Ama bir de doğrudan doğruya Avrupa çerçevesinde olan gelişmeler veya ilerlemeler vardı. Onlar da gene İstanbul Sözleşmesi'nin niçin gökten zembille inmediğini gösteren ilerlemeler. Şimdi Avrupa'da kadınlara yönelik şiddet artık bilinmeye başlayan bir konu haline geldi. Doğrusunu isterseniz uzunca bir zaman bu Avrupa dışından Avrupa'ya gelmiş olan nüfusu ilgilendiren bir konu gibi de düşünüldü Avrupa'da. Onun için de kendi öz meseleleri gibi düşünmedikleri, göçmenlerin meselesi veya işte farklı kültürlerin meselesi diye düşünülen bir konuda adım atılmamıştı. Ancak 90'lı yılların başında Avrupa Konseyi artık bu konuya içerikli olarak bakmak aşamasına gelmişti. İşte bir takım bakanlar kurulu kararları alındı ve bu bir sözleşme ortaya çıkarılması yönünde adımlar atıldı. Bu adımların ilki de Avrupa Konseyi'nde bir görev gücü kuruldu. Ben bu görev gücünün 8 üyesinden biriydim. Bunlar bağımsız uzman statüsüyle davet edildiler ve bizim yaptığımız iş orada bir seneye aşkın bir dönemde yani bütün Avrupa ülkelerinde o zaman konseyin inisiyatifiyle yürütülmekte olan bir kampanyanın, kadınlara yönelik şiddet kampanyasının sonuçlarını izlemek, neler bulunduğunu görmek ve sorun alanlarının nerelerde olduğunu tespit etmekte. Biz bu çalışmayı yaptık ve bir senenin sonunda bir dizi tavsiyeyle ortaya çıktı. Görev gücünün konseye bir numaralı tavsiyesi, kadınlara yönelik şiddet konusunda artık bir hukuken bağlayıcı sözleşme yapılmasının zamanı gelmiştir şeklinde bir yorum, bir tavsiyeydi. Doğrusunu isterseniz ben bunu her zaman söylüyorum. Biz görev gücü olarak bu tavsiyeyi yaptık ama bunun çok da gerçekleşeceğini düşünmedik. Çünkü yani ama tabii bir tek o tavsiyemiz değildi. Bir kitap şeklinde tavsiyeler bütünüydü bu. Daha alt düzeyde, daha farklı nitelikli tavsiyeler de vardı. Diğerleri hakkında devletlerin neler yapması gerektiği yönünde daha ümitliydik. Ama bu çok büyük bir adımdı. Bu kadar büyük bir adımı Avrupa Konseyi'nin atmaya hazır olduğunu o noktada düşünmedik. Ama yani olsa ne iyi olur dedik açıkçası. Ve çok kısa bir süre içerisinde oldu. Niye oldu? İşte orada şöyle bir şey oldu. Orada açıkçası konseyin evet hazır böyle bir tavsiye gelmiş görev gücünden biz bunun üzerine konsey olarak bir sözleşme yapma çalışmalarına başlayalım adımını atmasında Türkiye etkili oldu. Çünkü Türkiye'nin dönem başkanlığı geliyordu ve o dönem başkanlığında uygulayacağı o 6 aylık sürede uygulayacağı programı önden ilan ederken Türkiye bir kadınlara yönelik şiddet sözleşmesi yapılmasını bizim dönemimizde sağlayacağız diye
bir söz verdi. Bu yönde çalışacağız diye bir söz verdi. Türkiye'nin konuyla bu kadar ilgili olmasında birkaç önemli faktör vardı. Bir tanesi, Türkiye o zaman genel siyaseti itibariyle Avrupa ile entegre olmaya çalışan, Avrupa Birliği'ne girme iddiası veya ümidi hala devam eden ve biz Avrupa ile benzer değerleri paylaşıyoruz demek isteyen bir devletti. İkincisi de sözleşmenin ortaya çıkması Türkiye için bir olumlu adım olacaktı. Bunu yani Türkiye gayet net olarak görüyorduk. Türkiye'nin imajı açısından da bu çok önemli olacaktı. Dolayısıyla da böyle bir yolda bir adım atıldı ve İstanbul Sözleşmesi Türkiye'nin amaçlarından, başkanlık döneminin amaçlarından birisi olarak ortaya çıktı. Sözleşmenin müzakerelerinin başlaması apayrı bir aşama oldu tabii. Ama onun öncesinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından Türkiye aleyhine Nahide Opuz vakasında verilmiş olan karar da çok önemli bir itici güç oldu. Bu karar tam da Türkiye'nin istemediği şeydi açıkçası. Avrupa ile farklı olmayan değerleri savunduğumuzu göstermeye çalıştığımız, bunu kadın ve şiddet alanında bir noktada adalet sistemimizin kadınlara yönelik şiddet konusunda son derece vurdum duymaz, kabul edilebilir nitelikte olmayan bir yaklaşım içinde olduğu, kolluk gücümüzün aynı şekilde gayet bu konuya duyarsız olduğunu gösteren bir dizi olay vardı Nahide Opuz vakasında. Dolayısıyla Türkiye bunun getirdiği olumsuz etkiyi de kırmakta için ayrı bir motivasyon hisseder durumdaydı. Burada hemen bir parantez açarak eklemek istediğim bir şey var. Şimdi biz görev gücü olarak, benim de içinde olduğum böyle bir dizi tavsiyeyle çıkmışken Avrupa Konseyi'nin başka bir organı olan bir komisyonda Avrupa'da bir aile içi şiddeti ortadan kaldırma sözleşmesi yapılması yönünde tavsiyelerde bulunmuştu. Şimdi bu iki farklı öneri Bakanlar Konseyi'nin önüne gittiği için Bakanlar Konseyi de dedi ki bir heyet kurulsun, sözleşmenin müzakereleri başlasın ve bu heyet karar versin. Bu aile içi şiddet mi olacak yoksa kadınlara yönelik şiddet mi olacak diye. Bunun üzerine de daha sonraları kısaltmasıyla KAVYO diye bilinen devlet temsilcilerinden oluşan heyet oluşturuldu. İşte bu noktada her devlet kendi temsilcisini oraya gönderip ortaya çıkacak olan sözleşmenin içeriğini madde madde tartışmak, neyin konulması, neyin konulmaması gerektiğini, neyin nasıl yazılması gerektiğini ayrıntısıyla irdeleyen bir heyet olacağı bunun belliydi. O noktadan itibaren de ben Türkiye Cumhuriyeti'nin bu defa delegesi olarak atandım. 47 Avrupa Konseyi üyesi devletin temsilcileri vardı Strasbourg'da devamlı toplanan. Bugün İstanbul Sözleşmesi diye bildiğimiz metin tartışıldı, değiştirildi. Yeni öneriler getirildi ve onaylandıkça da bu sözleşme ilerlemeye başladı. Türkiye'nin rolü gene bence bugün artık tarih açısından daha da önem kazandı. Daha sonra bu sözleşmenin Türkiye'de başına gelenleri düşündüğümüz zaman. Çünkü bu aşamadan itibaren de Türkiye devletin resmi görüşü olarak sözleşmeyi her noktada savunan ve kadın haklarını, kadınların şiddete uğramama hakkını ve bu gibi durumlarda devletin nasıl davranması gerektiğini içeren maddelere en fazla kadınlar lehine, mağdurlar lehine yorumlayan ülkelerden biri olarak kanımca tarihe geçti. Mesele sadece hani Avrupa'da konular böyle düşünülüyor, Türkiye'de farklı bir kültürel iklim var gibi yaklaşımla bazen insanlar değerlendiriyorlar. Bu hiç doğru değil. Avrupa'da da çok karmaşık bir kültürel iklim var. Farklı devletlerin, farklı ülkelerin çok değişik değerleri var. Dolayısıyla yani o sözleşmenin müzakereleri sırasında bütün bu çatışmaları ve de farklılıkları en bariz şekliyle gördük.